Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda beraberce yine bir hırka örüyoruz. Bu hırkanın biraz farklı örümüyle aslında iki çeşidini de bu videoda görmüş olacağız. Bana sipariş veren sevgili sahibesi iki ayrı bedende fakat hemen hemen birbirine benzer tarzda bir hırka istedi. Bedenini düz tek renk motiflerle örüyoruz. Kollarda ve hırkamızın etrafında minik bir renk degrede geçişi diyebilirim. Bir renk akışı yapıyoruz. Şimdi bu hırkada kullandığım renkleri ilk başta size söylemek istiyorum. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Bedeninde Yarnart cinsin siyah rengini kullandım. Yani 53. Kollarda antrasitini kullandım. 28. Burada Alize Cotton Gold'a geçtim. 87. Burada yeniden Yarnart cinse döndüm. 46 ve Yarnart cinsin 49'uyla da bitirdim kolu. Renk akışını. Siz tabi dilediğiniz bu siyahı ve siyahın renk geçişlerini birçok markada bulup kendiniz de bu geçişi yakalayabilirsiniz. Beden için toplamda 45 tane motif ördüm. Bu 45 motifin 5x5 25 tanesini arkaya, 10+10 20 tanesini de öne kullandım. Bedene istediğiniz uzunluğa göre ayarlayabilirsiniz. Bu önümdeki de 36'dan 40 bedene kadar çok rahatlıkla uyum sağlayacak ölçülerde. Şimdi size hemen buradaki motif ölçümü veriyorum. Birleşme kenarıyla birlikte. Şuradan verirsem daha rahat olacak. Birleşme kenarıyla 11,5 santim bu önümdeki motifim. 3 milim tığ ile ördüm bu hırkayı. Şimdi birlikte öreceğimizi ise bir tık daha büyük düşürmem gerekiyor. Yani şöyle diyeyim size, o da 38'den hemen hemen 44 bedene kadar uyumlu olacak. Aslında motif sayımız bunda da aynı. Bakın arkayı birleştirdim bile. 5x5 25. Şimdi buradaki renkleri de söyleyeceğim size ama buradaki motifimin ölçüsü birleştirme ile birlikte 12, yani şöyle göstereyim hemen, bakın size şöyle 13 santim. Yani burada nasıl sayılar aynı olduğu halde büyük düşürebildim. Tığımı değiştirdim. Alttakini 3 milimle, bu üsttekini 3,25 milim ile örüyorum. Bir de elimi hani büyük tutabiliyorum. Elimi ayarlayabiliyorum aslında çok fazla tığları değiştirmeden de. Siz ona göre ölçünüzü ayarlayabilirsiniz. Çok daha büyük bir beden hanımefendiye örecekseniz ilk baştan motiflerinizi bir sıra fazla örerek zaten otomatik olarak hırkanızın bedenini büyütmüş olacaksınız. Şimdi bu alttaki hırkada kollar dar istendi. Hatta böyle neredeyse kola yapışacak gibi dursun dendi. Bunun için ne yaptım? Hemen arkadan ve önden birer motif ayırıp altta kalan motifin de yarısına kadar yandan birleştirdim ve kolu böylelikle kol evine küçük bıraktığım için kolu rahatlıkla dar düşürebildim. Bu önümdeki birlikte öreceğimiz hırkada ise kol evi biraz daha geniş, hatta bir tık bol istendi. Oraya geldiğimizde burada o işlemi nasıl yaptığımı da göstereceğim. Öyleyse artık yavaş yavaş bu önümdeki hırkanın renkleri ve yapımıyla başlayalım. Öreceğimiz hırkadaki ana rengimiz Alize Cotton Gold'un 426'sı. Akışta olacak renkler ise Madame Cotton Gold'un 015'i, Alize Cotton Gold'un 610'u, Alize Cotton Gold'un 15'i, yine Alize Cotton Gold'un 514'ü. Bu renkleri kullandım. Siz gene dilediğiniz gibi renk dizilimini ayarlayabilirsiniz. Arkadaki 25 tane motifi birleştirdim. Şimdi öndeki motifleri
nasıl birleştirdiğimi hem göstermek istiyorum size, hem de artık ön kapağını birlikte oluşturalım istiyorum. İlk olarak birleştirmesiyle başlayalım. Bunun için 10 tane motifi bir tarafa, 10 tane motifi bir tarafa ayırıyorum. Şimdi ilk olarak önüme yatırdığımda sağda kalan tarafın motif dizilimini yapayım size. Çünkü sağda kalan motifi benim gibi sağ elini kullanan arkadaşlarım dikey olarak birleştirecek. Solda kalan motifleri de yataydan. Yani artık benimle aslında hırka öğrenen arkadaşlarım şu anda ne demek istediğimi çok net anlıyor. Yani ne yapıyorum? Bu arada tığım 3.25. Onunla devam ediyorum. İlkini 3 ile yapmıştım dediğim gibi. Şimdi bakın, dikey demek bu yukarıdan başlayacağım. Bunu bunun altına, bunun altına bunu, bunun altına bunu diye 5 tane motifi yapıp sonra kenarı geçip yanına bunu alacağım. Tekrar aşağı kadar inip bu alta geldiğimde ise, tam olarak şu alta geldiğimde ise hırkadan yandan birleşmeye başlayacağım. Öyleyse ilk olarak sağ tarafla başlayalım. Motifleri, renk dizilimi yapmadığım için hiçbir önemi yok. Sadece bu dikey birleştirmeyi gösterdiğim için, sizlere göstermek istediğim için dizdim. Şimdi hemen ana rengimi de alıyorum. Dediğim gibi Alize Cotton Gold'un 426'sı. Ve motifimin iki kenarını örmeye başlıyorum. İlk olarak köşesinden başlayacağım. Şöyle aldım köşesini. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bu ipi de tığımın üstüne alıp gizliyorum. Üçüncüyü de ördükten sonra arada bir zincirim yok. Buradaki boşlukların içine 3 tane ikili trabzanımı örmeye devam ediyorum. Bu kenarı şu köşeye kadar öreyim. Köşeye geldiğimde bir tane üçlü grubumu ördüm. 2 zincirimi çektim. Aynı köşenin içine 3 tane daha ikili grubumu örüyorum. Kenarın sonuna kadar devam ediyorum. Bu kenarın da sonuna gelip 3 tane ikili trabzanımı ördüm. 2 zinciri çektim. Şimdi hemen sıradaki motifimi alıyorum. Her iki motifin ön yüzü bana bakarken yeni motifimin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıp karşısındaki tam olarak denk gelen boşluğun içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Burada bir zincir çekip sıradaki boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Yine tığdan çıkıp karşısındaki boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum. Kenarın sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. 3 tane oldu. Çıktım. İlmeğimi çıkardım. Zincirimi çektim. Buradaki köşenin içine kadar ilerledim. Şimdi 3 tane ikili trabzanımı köşenin içine ördüm. Köşede olduğum için bir zinciri çekip tığdan çıkıyorum ve buradaki köşeye batıp ilmeğimi içinden geçirdikten sonra bir zincir çekip hemen köşenin içine 3 tane diğer ikili trabzanımı örüyorum ve kenarlardaki boşlukların içine yeniden üçlü gruplarımı ikili trabzanlarla örmeye devam ediyorum. Ta ki dönüp şu köşeye gelene kadar. Dikey birleştirme yaptığımı söylemiştim. 5 tane motifi uzunlamasını birleştireceğim. Sağ tarafta böyle. Sol elini kullananlar sol tarafta böyle yapacaklar. Bunu hatırlatmak isterim.
5 motifi ucuca ekleyeceğim. Motifi ekledikten sonra bu kenar ve bu kenarını ördüm. Şimdi sırada üstte bir tane daha motifi eklemekte. Aynı mantıkla alıyorum. Her iki motifi de önüme. Yeni motifimin köşesine yine aynı mantıkla gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra sırt sırta verdirip tığdan çıkıp ilmeğimi içinden geçirip bir zincir çekiyorum. Artık mantığımız bu. Anlaşılmıştır diye umut ediyorum. 5 motifimi bu mantıkla birleştireceğim. Tığdan çıktım. Şuradan yine karşısındaki boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın bunu buraya birleştireceğim. Sonra döneceğim. Sıradaki motifi alacağım. Bu işi 5 motifi tamamladığımda artık kenarını örüp yanına diğer 5 motifi ekleyeceğiz. Tabi bu benim uzunluğum 5 motif olduğu için 6 ise 6, 7 ise 7 ya da büyük bir battaniye yapıyorsanız bu mantıkla dilediğiniz uzunlukta birleştirebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5. motifi de ekledikten sonra bu benim için yeterli uzunluktaki sonuncu motifim. Siz de hani son artık uzunluktaki motifinizi eklediğinizde yine üst köşeyi örerek, üst kenarı örerek geçiyorum. Daha sonra dönüp burayı da öreceğim ta ki şuraya kadar. Şuradaki geçişi de birlikte yapalım. Buraya kadar geldiğimde bakın ördüm. Sonra buradaki köşenin üçlüsü örülüydü. Diğer üçlüsünü ördüm ve bir zincir çektim. Şu köşenin üçlüsü, bir zincir. Bu ikisinin birleştiği noktaya battım. İlmeğimi çıkarttım. Tığımdaki ilmeğimin de içinden kaydırarak çıkarttıktan sonra bir zincir çekiyorum. Ve buraya da diğer üçlüyü öreceğim. Uzun kenarımı 5 motiften oluşan uzun kenarımı da bu şekilde geçiyorum. En alt kısma geldiğimde artık yandaki beşli motifi örmede sıra, sırasıyla da onları da beraberce yerine yerleştirelim. Şimdi motifleri yatırıp ne demek istediğimi göstereceğim size. Buradan geliyorum öre öre bu aşağıya kadar, sonra buraya geldiğimde de artık yandaki motife başlayacağız. Kenarın sonuna kadar gelip 3 tane ikili trabzanımı ördüm. 2 de zincirimi çektim. Artık buranın motifini alıyorum. Bunun için de her iki motifin yine ön yüzü bana bakarken 3 taneyi buraya örüyorum. Daha sonra döndürüp hemen içinden geçirip kilitliyorum. 3 motifin kesiştiği noktaya kadar bu kenarı örmeye aynı göstermiş olduğum mantıkla devam ediyorum. Bakın şöyle şuraya kadar. Buraya kadar ilerledim. Burayı da ördükten sonra bir zincirimi çekiyorum. Yani köşenin içine 3 taneyi ördüm. Bu iki motifin tam olarak şöyle göstermek istiyorum. Bakın birleştikleri, kesiştikleri orta nokta var. Oraya batıyorum. Bu ilmeğimi de içinden buraya gelirken bir zincir çektik. Çıkartıyorum. Bir zincirde dönüşte çekip aynı köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra boşluklarımın içine yine 3 tane ikili trabzanımı örmeye devam ederek kenarın sonuna kadar geleceğim. Yani tam olarak şuraya kadar geleceğim. Daha sonra diğer motifimi alıp yerleştireceğim. Şimdi sırada bu var. Buraya kadar ilerledim. 2 de zincirimi çektim. Motifimi aldım. İlk motifimi al. 4. motifim olmuş oluyor. Aslında şu kısma bakın. Şu 4 kısmı öğrendiğimizde, bunu buraya yerleştirmeyi kavradığımızda bu birleştirme tekniğinin de mantığını çözmüş oluyoruz. Her ikisinin de bakın ön yüzü bana bakırken yeni motifimin içine 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Hemen tığdan çıktım ve buradan batıp ilmeğimi çıkardım. Şimdi buraya kadar zaten göstermiş olduğum teknikle devam ediyoruz. Buradan sonrası için benim size göstermem gereken
4 motifimizin köşelerinin denk geldiği nokta. Oraya kadar örüp geleyim. Sözünü ettiğim yere kadar bakın ilerledim. Tam olarak bu noktadayım. 4 motifin köşesinin denk geldiği yer. Şöyle de göstereyim açıkta da. Bu 4 üçünün kesiştiği tam olarak orta noktayı bulup tığımı oradan batırıyorum. Ve bu ilmeğimi alıp içinden geçiriyorum. Takıldı şu anda. Burada da bir zincirimi çekiyorum ve yine köşemin içine gelip diğer üçlü grubumu öreceğim. Tığdan çıkıyorum. Hemen içinden geçiriyorum karşılıklı. Şimdi bu kenarı birleştirdim. 4. motif geldiğinde bu kenarda birleşiyor olacak. Yani ilk buradan başladık. Sıra burada. Bunu da sonuna kadar, şu kenarın sonuna kadar birleştirelim. Bu motifin de sonuna kadar geldim kenarının. Bir de zincirimi çektim 3 ördükten sonra. Yine bakın burada bu ikisinin kesiştiği yerin tam ortasına batıp bu motifimin de bir zincir çekiyorum. Tabii kenarına kadar, sonuna kadar örüp sıradaki motifi alıp üstüne ekliyorum. Şimdi hemen yatırıp göstereceğim size. Buraya kadar geleceğim. Bunu bu ortaya yerleştirdiğim gibi bir motifi buraya, sıradakini buraya, sıradakini buraya derken hemen buradan sonra döneceğim ve dönerken arka büyük parçayla da bir kenarını birleştirmeye başlayacağım. Kol evini de birlikte bırakacağız. Öyleyse ekleyip geliyorum. Sağ tarafın 10 tane motifini böylelikle birleştirmiş olduğum sonuncuyu da ekledikten sonra daha sonra köşeye üçlümü örmüştüm. Bir zincirimi çektim. Artık hırkamın yan tarafını önüme alıyorum ve buradan birleşmeye başlıyorum. Bu motifi, bu motifi ve bu motifi, 3 motifi birleştireceğim. Kol evini 2 önden 2 de arkadan motifle oluşturacağım. Diğer dar yapmış olduğum kolda yarısına kadar örmüştüm. Kolu daraltmak için. Kolu dar yapmak isteyen dostlar ya da daha geniş yapmak isteyen dostlar ölçüyü bu yandaki motifleri birbirine eklerken oluşturmalı. Şimdi ben biraz bol kol çalışmak istiyorum. Bunun için de kol altına kadar ilerleyeceğim. Bunu nasıl yapıyorum? Hemen tığdan çıkıyorum ve şu beden parçasının köşesinden ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip 3 tane ikili trabzanımı köşe boşluğunun içine örüyorum. Ve yine tığdan çıkıp karşısındaki denk geldiği boşluktan birleştiriyorum. Aynı göstermiş olduğum birleştirme mantığını uyguluyorum. Burada da. Şöyle söyleyeyim. Şu kısma kadar, şu karşılıklı şurada birleştireceğimiz kısma kadar aynen karşılıklı birleştireyim. Buradaki geçişi birlikte yapalım. Sözünü ettiğim yere geldim. Şimdi buradaki köşenin içine 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Bir zincir çekiyorum ve ilk olarak öndeki kısmın şu ortasına batıp ilmeği hem boşluktan hem de tığımdaki ilmeğin içinden çıkartıyorum. Daha sonra tığdan çıkıp bu defa arkada iki motifin birleştiği noktayı buluyorum. O da neresi? Bakın tam olarak burası. Onun da orta noktasına batıyorum. Ve bu ilmeği bir kez de onun içinden geçiriyorum. Daha sonra da bir zincir çekip tığın üstüne ipimi alıp bu köşenin içine geliyorum. Ve 3 tane ikili trabzanımı örüp karşılıklı birleştirmeye devam edeceğim. Şöyle bakın hemen çıktım, çıkardım. Şöyle de göstermek istiyorum yandaki birleşmeyi gayet muntazam ve düzgün olarak
yapmış olduk. Şimdi kol altına kadar dediğim gibi şuraya kadar aynen birleştirmeye devam edeceğim. Kol altına kadar olan yere geldim. Şimdi bakın burada da yine bir zincir çekiyorum. Burada da karşıyla bir kez birleşeceğim. Ne yapıyorduk? Hemen buradan çıktım. Tığdan çıktım. Karşıyla da birleşiyorum. Ortada birleştikleri noktanın içine batıyorum ilmeğimi. İçinden çıkartıyorum ve artık kol evimi oluşturabilmek adına bu iki karşılıklı motifi birleştirmeden burayı ayrı örüp tepeden birleşeceğim. Şuraya kadar geleyim. Kenarı iki motifin geçtim birleşmeden. Şimdi artık bu iki motifle omuz kısmını birleştiriyor olacağız. Bunun için de bu köşeyi örüp bir zincirimi çektim ve buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zinciri de çekip şimdi ne yapıyorum? Karşılıklı bu kenarları buraya kadar birleştireceğim. Bu üst iki kenarında sonuna geldiğimde buradaki üçlünün birini örmüştüm. Diğerini de ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Ve bu arkadaki yine kesiştikleri noktanın içinden ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekip ilk örmüş olduğum grubun tepesine kaydırarak geliyorum. Şöyle sıkıştırdıktan sonra da ipimi keseceğim ve bir tarafını böylelikle tamamlamış olduk. Şöyle göstereyim size. Kol evimiz burada. Bunu diğerinde şuraya kadar birleştirmiştim. Dar tutmuştum. Bu geniş olacak. Bunu da belirteyim. Şimdi sırada diğer taraftaki motifleri yerine yerleştirmek var. Burada ne yapmıştık? Tekrardan hatırlayalım. Üst motiften başlayıp aşağı doğru inmiştik. Şimdi burada ise alttaki motiflerden, yani hemen önüme dizeyim size. Yine motifler her ne kadar aynı da olsa mantığını gösterebilmek adına şöyle önüme diziyorum. Motifleri böyle ikişer ikişer diziyorum. Yukarıya doğru 10 adete bunu böyle tamamlayacağım. Daha sonra ilk olarak hani yukarıdan gelmiştik ya buradakine. Burada ise ilk bunu alıyorum. Bunun iki kenarını örüp bunu alıyorum. Bunu aldıktan sonra böyle birleşip dönerek geliyorum. Daha sonra sırasıyla bunu diye üste doğru, yani yatay olarak gidiyorum. Ve en üst iki kenarım açık kalmış olacak. Onu tepeye birleştireceğim. İlk motifimi alıp şu şekilde iki kenarını ördüm. İki kenarı ördükten sonra sıradaki diğer motifi alıyorum. Aynı göstermiş olduğum mantıkla aslında ön yüzleri bana bakarken yeni motifimin köşesinin içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Ve tığdan çıkıp aynı mantıkla birleştirmeye devam ediyorum. Şimdi bu kenarın sonuna kadar geleyim. Bir kenarını iki motifin birleştirmiş oldum. Nasıl başlamıştım? Şuradan başlamıştım örmeye. Böyle gelmiştim. İlk motifimizin iki kenarını örmüştüm. Daha sonra sıradaki motifi alıp buradan birleştirmeye başladım. Şimdi ise hiçbir motifle birleşmeden bu kenarı örüyorum. Bu kenarı örüyorum. Bu kenarı örüyorum. Burayı geçiyorum. Buraya kadar şuradan başlayıp örelim. Dediğim şekilde devam ettim. Buraya geldiğimde sadece burada bir kenarım açık kalmış oluyor. Onu da kontrol edebilirsiniz gidişatınızın sağlamasını yapmak için. Şimdi hemen buraya sıradaki motifimi alacağım. Bunu da buraya ekleyip bakın bunu bu kenarına aynı göstermiş olduğum gibi diğer taraftaki birleştirme yöntemiyle buraya kadar gelip bu kenarı geçeceğim. Dördüncüyü buraya yerleştireceğim. Ne yapıyoruz o zaman? İlk bunu buraya yerleştirelim. Üçüncü motifi de sözünü ettiğim gibi yerleştirdim. Şimdi buraya dördüncü motifi alacağım. Ne yapacağım? Buradan gelip yine aynı şekilde bana bakarken birleştiriyorum. Buraya yerleştiriyorum. Dördüncüyü ve bu kenar birleşecek. Bu kenar birleşecek. Bunu böyle dönüp buraya kadar geleceğim. Sözünü ettiğim gibi
diğer iki motifi de yerleştirdim. Yani buradan başladık. Bu derken bu derken bu. Şimdi aynı mantıkla ne yapacağım? Bunu alacağım. İki kenarı birleştireceğim. Daha sonra diğer motifi alacağım. Yine iki kenarını birleştirip üstü dolaşacağım. En son iki motifi birleştirdiğimde ise şuraya geleceğim ve artık diğer arka parçayla birleşmeye başlayacağız. O zaman ben 10 tane motifin şu kısmına kadar birleştirip geleyim. 10'uncuyu da eklediğimde şu üstü geçmeyeceğim. İkişer ikişer yatay olarak birleştirdim. En son geldim. Üst kenarı açıkta kaldı. Şimdi ne yapıyorum? Burada bakın. Ortada bir motifi bırakacak şekilde soldaki iki motifi ayırıyorum. Ve buradaki şu iki motifin birleştiği yerden üst iki kenarımı birleştirerek omuzu tutturmuş olacağım. Yani burada bir zincirimi çekmiştim. Hemen şu ikisinin birleştiği noktanın içinden batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip üst iki kenarı birleştirmeye burada başlıyorum. Daha sonra kol evini oluşturup yanların birleştirmesine geçeceğim. Şimdi bu kenarı birleştirip geleyim. İki kenarı birleştirdim karşılıklı. Şimdi burada son köşeyi dönüyorum şu şekilde ve yan tarafa geçiyorum. Ne yapıyorduk? Arkadaki iki motifle bu öndeki iki motifi arkayla birleşmeden geçeceğim ki burası benim şöyle ördüğümde kol evim olmuş olacak. Daha sonra alttan karşılıklı üçerli motifleri de birleştirdim ve bu tarafında kapağını yerine yerleştirmiş olacağız. Şimdi burada başlıyorum karşılıklı birleştirmeden örmeye. Aynı göstermiş olduğum şekilde iki motifin kenarını geçelim. İki motifin kenarını geçtim. Şimdi artık karşıyla birleşeceğim. Bunun için ne yapıyorum? İkincinin altındakini hemen üçlü grubu ördüm. Bir zinciri çektim. İçinden kaydırarak çıkardım. Ve karşıda denk gelen bu birleşen iki motifin birleştiği yerden batıyorum. Oradan ilmeğimi çıkartacağım. Ve buradan sonra artık kenarları yan taraftan birleştirip hırkanın formunu vermeye devam ediyorum. Aşağı kadar birleştirelim. Sonra etrafını örmeye geçeceğim kollarını örmeden evvel. Etrafını bitirelim. Bunun için de zemin rengini burada birleştirme yaptıktan sonra koparacağım ama siz isterseniz bir tur zemin rengiyle de etrafını geçebilirsiniz. Ben diğer renklerle 4 sıra öreceğim. Bu benim için yeterli olacak. Daha kalın örmek isteyenler zemin rengini de kullanabilirler. Renk dağılımını tabii ki kendi zevkinize göre de yapabilirsiniz. Aşağı kadar birleşelim. Bu aşağıya kadar geldim. Şimdi burada köşedeki geçişi de size göstereyim istedim. Bir de zincir çekiyorum. Köşeye 3 tane ördükten sonra bu karşıdaki köşenin içinden ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincir çekip bu başladığım noktaya kadar geleceğim. Burada da köşeye doğru yaklaştım. İlk başladığım yerdeki üçlü grubun yanına bir tane daha üçlü grup örüyorum. 2 de zincir çekip ilk ördüğümün tepesine trabzanım batıp kaydırarak çıkıyorum. Zemin rengiyle devam edecek olanlar buradan hiç ipini kopartmadan etrafını örmeye devam edebilirler. Ben sırasıyla artık degrede yaratacağım renkleri örmeye başlayacağım. Ana bedenin formunu verdikten sonra böyle önü iki tarafını da yerine yerleştirdikten sonra bir tarafın koltuk altından gelen yeri takip ediyorum ve örmeye oradan başlıyorum. Şimdi burada bakın şurayı size şuradaki geçişi göstermek istediğim için şurada bir geçişi nasıl yapıyorum onu göstermek istediğim için ilk olarak şuradan başlayayım. Ne yapacağım şimdi? 3 tane
etrafını üçlü gruplarla öreceğim. Bunun için de buraya 3 tane ikili trabzan örerek başlıyorum. Daha sonra buraya geldiğimde ilk olarak şu köşe boşluğunun içine bir tane şu birleştikleri yerin ortasına batıyorum. Bir tane de buradaki köşeye batıp burada bir üçlü yaparak geçiş sağlıyorum. Yani bütün iki motifin çakıştığı yerde bu şekilde geçiş yapacağım. Köşeye kadar da şimdi gösterdiğim şekilde ilerleyeyim. Köşedeki geçişi de birlikte yapalım. Köşeye geldim. Hemen buradaki boşluğun içine batıyorum. 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum ve yeniden aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüp göstermiş olduğum şekilde enseye doğru ilerleyelim. Ensedeki geçişi de birlikte yapalım. Enseye doğru yaklaştığımda bakın tam olarak ensede buradayım. Bu kısımda da bir tane üçlü grubu buraya, bir tane üçlü grubu buraya yapacağım. Bakın tekrar buraya geliyorum. Bir tane de buraya yapıyorum. Sonrasında boşluklara örmeye devam ediyorum. Diğer ensedeki geçişe kadar. Ensenin bu kısmına da geldiğimde yine bakınız buradaki köşenin içine hemen ilk önce 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tekrardan buradaki kısma da örüyorum. Ve artık bundan sonra başladığım noktaya kadar, çünkü köşedeki geçişi de gösterdim, aynı şekilde devam edeceğim. Bir üst sıraya geçtiğimde ise hiçbir farkı yok. Bir üst sırada yapacak hiçbir işlem yok. Sadece renk, bu ipi kesip yeni renkle başlayacağım. Orada şöyle yapacağım. Her bir boşluğun içine buraya da geldiğimde bir üçlü buraya, bir üçlü buraya, bir üçlü buraya. Buradaki geçişler zaten hep belli artık. Bütün üçlülerin arasına öreceğim. Köşeye geldiğimde de yine buradaki gibi 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan, 4 rengi şöyle yan yana öreceğim. Sonrasında da kolu yapımına birlikte geçelim. Hırkamın etrafını 4 sıra olarak tamamladım. Benim için yeterli, ideal ölçüye geldi. Dediğim gibi siz isterseniz daha da geniş örebilirsiniz. Şimdi bir tarafın kolunu da tamamladım. Demiştim ki bir diğerine göre bir tık daha geniş bir kol yapacağım. Evet, bu kolum diğerine göre daha geniş oldu. Bunu daha da bol, daha da büyük kullanmak isteyenler için birazdan kolu örerken fikri vereceğim. Benim kolumun şöyle söyleyeyim, yatırdığımda 19 santim, tam olarak düşünecek olursak da 38 santim genişliği. Böyle genelde balon kolda 45 50 santim arası örüyoruz. Bunu da belirtmek isterim. Onu da nasıl yapacağız? Şu kısımda tekrardan size söyleyeceğim örerken. Kaç sıra yaptım? O kol evinden itibaren 34 sıra ördüm. Bunun 4 sırasını kendi zemin rengiyle, sonrasında 11 sıra, 8 sıra, 6 sıra ve 5 sıra olarak da tamamladım. Siz de keyfinize göre renk dizilimini yapabilirsiniz. Şunu da hemen söylemek istiyorum. Kol evinden itibaren kaç santim ördüğümü de söyleyeyim. Yani benim 34 sırada kaç santim oluyor? Hemen size onu da söyleyeceğim. Şuradan ölçümü alıyorum. Doğru yerden alayım bir saniye. Şurası tam kol evinden itibaren ördüğüm yer. 33,5 santim, 34 santim, yani sıra sayısı kadar da aslında santimim tutmuş. Şimdi buna başlarken ne yapıyorum? Hemen kol evini şu şekilde önüme alacağım. Açık olan kol evini. Ve kol altından örmeye başlayacağım. Çünkü başlangıçlarımı hep kol altında tutuyorum ki görünen yerde olmaması daha iyi oluyor benim için. İlmeğimi çıkarttıktan sonra bakın şimdi bir bu köşeye,
Bir de bu köşeye çalışacağım. Yani kol altındaki iki köşeye birer öreceğim. Burayı dönüşte öreceğim. İlkini buradan bu köşeye batarak örüyorum. Ne yapıyorum? Yine genelinde kullandığımız üçlü grupları örüyorum. İkili trabzan ile. Sırasıyla bütün boşlukların içine. Şimdi biraz evvel kolun genişliğinden söz etmiştim. Benimkisi eğer benim üstümde duruşu, tabii hangisi sizin için daha idealse onu uygulayabilirsiniz. Siyahlı olan hırkada dar kol istendi. Bunun için nereden birleştirme yaptığımı gösterdim. Onu dar alanı tutarak, kol evini dar tutarak rahatlıkla örebilirsiniz. Fakat burada bir tık daha geniş kol isteyen dostlar, şimdi bakın ben bu iki motifin birleştiği yere şu anda yaklaşıyorum. Hızlıca oraya gelmeye çalışıyorum. Çünkü orada size söyleyeceğim bir şey kolu istediğiniz ölçüye getirecektir. Ben burada normal bir buraya trabzan, bir buraya, bir de ortaya yapıp geçeceğim. Şu iki motifin kesiştiği yerde sizler bir üçlü grup buraya yaparak, her motifin birleştiği yerde bunu uygulayarak kol evinde kol evinizi 45 santim üstüne çıkaracaksınızdır. Tabi bunda el farkı çok önemli. El fark edebilir. Yani verdiğim sayılar aynı. Siz de aynı sayıları uyguladığınız halde benim ölçüm sizinkinin yanında çok daha büyük kalmış olabilir. Lütfen bu söylediklerimi ölçerek dikkate alın. Santim çıkartarak, onun için size kol evinin, kol uzunluğunun sıra sayısıyla birlikte ölçüsünü de veriyorum. Burada sizin dikkate almanız gereken ölçüdür. Siz 34 sırada belki 30 santime ulaştınız. O zaman siz 34 değil 38 sıra öreceksiniz. Benim ideal ölçüme ulaşmak istiyorsanız şayet. Şimdi ilk sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Tekrar şuradaki geçişi birlikte yapalım istedim. Şimdi yine buraya geldik. Diyelim ki geniş örecek arkadaşlarım. Bir üçlü grubu buraya, bir üçlü grubu buraya örecekler. Ben ise burayı bir grupla geçiyorum. Demek istediğim tam olarak bu. Şimdi başladığım noktaya kadar bu şekilde devam ediyorum. Başladığım noktaya yaklaştım. Bakın buradaki bir köşeye bir üçlüyü örerek başlamıştım. Şimdi şöyle beyaz zemine doğru çekeyim. Burada da diğer üçlüyü örüyorum kol altında. Burada önemli olan bir üste nasıl çıktığımı size göstermem. Çünkü hiçbir şekilde kötü bir görüntü oluşmuyor. Benim gösterdiğim teknikle üste çıkarsanız. Şimdi ne yapıyorum? Burada İlk trabzanın tepesini buluyorum ve tepesine batıyorum. İçinden bir ilmek çıkartıyorum ve tığımda 2 ilmeğim olmuş oldu böylelikle. Her ikisini birlikte örüyorum. Tığımı yükseltiyorum. İlmeğimi yükselttim yani. Şu parmağımla tutup bu ilmeği döndürüp tığımın üstüne alıyorum. Daha sonra bu ikisinin ortasına batıyorum ve arkasından döndürüp örüp bir zincirimi çektim. Hemen yanına 2 tane daha üçlü grubumu örüyorum. İşte bu şekilde devam ederek ördüğünüzde, hep bir üste bu şekilde çıktığınızda hiçbir şekilde çıkış yeriniz belli olmayacak. Çok düzgün ilerleyeceksiniz. Siz tabii ki benimle birebir aynı sıralarda renk değiştirmek durumunda değilsiniz. Yeni renge geçtiğinizde ise o zaman artık burada yaptığımız gibi değil, normal üstüne gelip kapatıp kesiyorsunuz ipi. Yeni ipinizi, yeni renginizi bağlayıp devam ediyorsunuz. Onu da size yeni renge geçerken göstereyim. Şimdi burada artık hiçbir farklı nokta yok. Devam ediyorum aynı renkle. Örmeye başladığım noktaya kadar her boşluğun içine 3 adet ikili trabzan. 4 sıra bu renkle devam edip yeni rengi birlikte geçelim.
Ana rengimle 4 sırayı ördüm. Şimdi tamamlarken bakın artık bu renkle işim bitti ve bir üste de çıkmayacağım. Bunun için hemen ilk örmüş olduğum üçlü grubun tepesine geliyorum. İçinden çıkarttığım ilmeği tığımdaki ilmeğin içinden de geçirip bir de zincir çekip iyicene kilitliyorum. Ve bu ipi aralarda gizleyeceğim. Yine kol altından bakın, size demek istediğim şu: yukarı çıkışlar hiç belli olmuyor. Yani bu yöntemle zincir olmadığı için çok düzgün gözüküyor. Bunu belirteyim. Şimdi yeni rengime başlayacağım. Bu ipi ben gizlerim. Yeni renge başlarken de hemen ilmeğimi çıkartıyorum. Bunu 11 sıra olarak örmeyi planladım. İlmeğimi çıkarttıktan sonra şöyle herhangi bir noktaya gelip batıyorum. Yine kol altından devam ediyorum. Batıp hemen ilk trabzanımı örüyorum ve bu şekilde yeni renge başlıyoruz. Her bir yeni renge başlarken aynen bu mantıkla devam edelim. İstediğiniz uzunluğa kadar istediğiniz renk değişikliği yaparak sizler de örebilirsiniz. Öyleyse ben kolumu tamamlayayım geleyim. En sevdiğimiz kısım, finale geldik. 36'dan 44 bedene kadar uyumlu olacak bir hırkayı ördük beraberce. Ölçülerini zaten videonun içinde, başında, ortalarında sizlere verdim. 44 beden üstüne örecek dostlarımın motifleri bir sıra fazla örmeleri hırkayı zaten otomatik olarak 44'ten 50-52 bedene kadar yükseltecektir. Bunu belirtmek isterim. Toplamda zemin renginden 5 adet kullandım. Diğer renklerden ise birer paket açtım ve her biri yeterli oldu. Bunu da söylemek isterim sizlere. Umarım anlaşılır ve güzel bir video olmuştur sizler için de. Eğer beğendinizse yorum ve beğenilerinizi esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız efendim. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür etmeden önce bir de kalbinizi rica ediyorum sizlerden. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.